Şu hayatta bir şeye kızmamak gibi bir şansımız yok. Hepimizi kızdıran, sinirlendiren olaylar oluyor. Bazı insanlar kendilerini kızdıran olaylara ya da canını sıkan olaylara karşı tepkilerini ifade edebiliyorlar. Ama bir tür insan var ki o insan kendisini kızdırsa da başkaları, canını sıksa da bunu onları kırmak korkusuyla çok ortaya koyamıyor. Ve o an için bunu halının altına süpürüyor. Sonrasında zannediyoruz ki evet ben onu görmezden geldim. O problem halloldu. Ama bu halının altına süpürdüğümüz şeyler birike başka zamanlarda başka problemlere neden oluyor. Bazen bir panik atakla, bazen bir takıntıyla, bazen bir fobiyle ya da çoğu zaman hissettiğimiz şuramıza bastıran bir endişe, kaygı hissiyle bu ortaya çıkıyor. Ama işin enteresan tarafı şu, bunu hissettiğimiz zaman mesela panik duygusunu çok yoğun yaşıyoruz, bir ölüm korkusu var. Hastalanacağımızı düşünüyoruz, kalp krizi geçirdiğimizi düşünüyoruz ya da sebepsiz bir iç sıkıntısı yaşıyoruz. Hiçbir zaman aslında zamanında halının altına süpürdüğümüz olaylarla bağlantılı olduğunu düşünmüyoruz bunun. Ne oluyor? Ortada sanki hiçbir şey yokmuş da biz kaygılanıyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bana kaygı, panik atak, sebepsiz iç sıkıntısı, bazen de takıntı sebebiyle gelen insanlara soruyorum. Diyorum ki hayatında seni etkileyen bir problem var mı? Bu soruyu sorduğum insanların çok büyük bir kısmı şu cevabı veriyor bana. Ya hocam bu problem haricinde hayatımdaki her şey dört dörtlük. Ama ben buna inanmıyorum genelde. Hayatını biraz daha konuştuğumuzda, daha detaya indiğimizde her zaman karşımıza o kişiyi ciddi anlamda etkileyen bir problem çıkıyor. Peki soruyorum sonrasında. Ya diyorum böyle bir problemim var. Acaba bu seni etkilemiyor mu? Valla onunla hiç bağlantısı olduğunu düşünmüyorum diyor çoğu insan. Ben bu duruma hayatımızdaki, yanı başımızdaki fil diyorum. Bazen problem gözümüzün önünde oluyor ama o bağlantıyı kuramıyoruz. Çünkü kaygı yaşayan insanların çok büyük bir kısmı bana göre kibar insanlar, ince insanlar. Olması gerektiğinden daha kibar insanlar. Sorunlarını, etrafındaki insanlarla ilgili sorunları paylaşmak istemiyorlar, onları kırmak istemiyorlar ya da onları dertleriyle sıkmak istemiyorlar. Öfkelenmekten korkuyorlar. Ve ne oluyor? O sanki hayatın bir parçası, o hayatımızdaki fil, onu hiç görmüyoruz. Ama bu insan yapısına, insan psikolojisine uygun olmadığı için o fil hayatımızı ve psikolojimizi etkilemeye devam ediyor. Sonrasında ortaya kaygı bozukluğu, panik atak, takıntılar gibi problemler ortaya çıkıyor. Bu gizli kalmış duygular, gizli kalmış gibi görünse de bizi arka plandan etkilemeye devam eder. Sana bir danışanımdan bahsetmek istiyorum. Bana panik atak şikayetiyle gelen erkek bir danışan. Bu danışanım biraz önce bahsettiğim gibi panik atağından başka yaşadığı hiçbir problem olmadığını, hayatının dört dörtlük olduğunu söyledi. Sonra detaylı konuşmaya başlayınca 2 sene önce babasını kaybettiğini, babasını çok sevdiğini ama enteresan bir şekilde babasını kaybettikten sonra hiç üzülmediğini, hiç ağlamadığını, hiç yas tutmadığını söyledi. Sonra biraz daha o duygulara, gizli kalmış duygulara temas ettiğimizde orada kocaman bekleyen bir tümör gibi bir yas duygusunun, bir hüzün duygusu olduğunu keşfettik. Ve ona temas ettikçe gecikmiş de olsa kişi bu duygusunu yaşayınca, hüznünü yaşayınca, yasını tutunca ortadaki o panik atak sorunu yavaş yavaş ortadan kalktı. Peki bu kadar büyük olaylar yaşamasına rağmen kişi neden bu olayları ve hayatına olan etkilerini görmezden gelme eğilimindedir? Ben buna zihnimizde yer alan bazı zararlı inançların sebep olduğunu düşünüyorum. Ne peki bu zararlı inançlar? İlk başta diğer insanları memnun etme gayreti. Diğer insanları memnun etme çabasında olan insanlar kendi kişilikleri pahasına da olsa, kendi düşünceleri pahasına da olsa aman diğer insanlar memnun olsun da benim ne düşündüğüm önemli değil diye düşünür. Böyle olunca ne olur? Kişi yaşadığı sorunları yine halının altına süpürür. Bir diğer şey ise öfke duygusuyla olan ilişkin. Eğer öfkeyi tehlikeli, zararlı bir duygu olarak görüyorsan muhtemelen öfkeni ifade etmekten özellikle kaçınıyor olacaksındır. Birisi seni sinirlendirse, kızdırsa dahi sen ona kibarlıkla cevap verip olması gerekenin bu olduğunu kendine telkin edip duracaksın. Ben şöyle düşünüyorum, öfkenin aşırı ifadesi bir problem olduğu gibi öfkenin hiç ifade edilmemesi de bir problemdir. Düşünce yapımızdaki bir diğer zararlı inançsa anlaşmazlık yaşama korkusudur. Sanki herkesle iyi geçinmek zorunda gibiyizdir. Herkes bizi sevmeli, herkes bizi onaylamalı. Böyle olunca ufacık bir gerilim bile bizi gerer ve bunu halının altına süpürme eğiliminde oluruz. Bir diğer şey ise duygusal mükemmelliyetçilik. Sanki içimizde öyle bir şey vardır ki her an neşeli olmalıyız, her an mutlu olmalıyız, böyle gülücükler dağıtmalıyız her an.
Kötü bir şey hissetmemeliyiz. Bu bizim başarısızlığımız olabilir. Her zaman mutlu olmak zorundaymışız gibi hissederiz. Bu sebeple ortaya çıkan bir durum olduğu zaman, olumsuz bir durum, bunu yine görmezden gelme eğilimindeyiz. Bazense bu duyguları yok sayma eğilimindeyiz. Olumsuz ya da olumlu ortada bir şey olmaması lazım. Her şey bizim kontrolümüz altında ve hiç sorun çıkarmaması lazım. Bu da yine ortada bir sorunu kabullenmemizi zorlaştırır. Bu düşünce yapısı sebebiyle kendini üzgün hissettiğin bir zaman diliminde sorunu otomatikman zihninden uzaklaştırırsın ve sorunu zihninden uzaklaştırdığın anda ortaya kaygı çıkar. Kaygı hayatını o an için cehenneme çevirebilir ve kaygıdan başka gözün hiçbir şeyi görmez. Ve aradaki o bağlantıyı zihninden uzaklaştırdığın an asıl sorunu kaybetmiş olursun. Ve ortada sadece kaygıyla baş başa kalırsın. Bu anlattıklarım sana tanıdık geliyorsa muhtemelen senin de hayatında fark etmediğin kocaman bir fil var demektir. Ve bu fil o gizlediğin, o görmezden geldiğin duyguları temsil ediyordur. Peki böyle bir durum yaşıyorsan, böyle bir sorun yaşıyorsan ne yapman gerekiyor? İlk olarak detaylı bir araştırma yapmamız lazım. Hayatımızda bizi gerçekten ne etkiliyor? Bizi olumsuz hissettiren şeyler nedir? Bunu sorduğumuz zaman biraz basitmiş gibi geliyor ama bu detaylı bir çalışma istiyor. Çünkü bazı insanlar içinde fırtınalar kopsa dahi bu fırtınaların farkına varamıyorlar. Ben şöyle bir yöntem önerebilirim. Hayatımızdaki İnsanların bir listesini çıkartmak. Bize uzak olan, yakın olan, iş hayatımızdaki, aile hayatımızdaki, duygusal hayatımızdaki insanların bir listesini çıkartmak. Ve o insanlarla ne gibi problemlerimiz oluyor ya da oldu geçmişte, buna benzer şeylerin bir listesini çıkartmak. Eğer bunları yazarken yazdığımız şeyler, yazdığımız olaylardan birisi bizi böyle etkiliyorsa ya da kötü hissettiriyorsa muhtemelen oraya bir şantiye kurmamız gerekiyor ve orada bir kazı yapmamız lazım. Orada çıkan duyguyu yakaladığımız anda evet ortada bir problem var demektir. İlk adım bu. Yaşadığımız o gizli kalmış duyguları keşfetmek. Peki ikinci adım ne? Şunu söyleyebilirim ki içimizdeki olumlu olumsuz duyguları ifade etmek insan psikolojisi için en önemli olan şeylerden bir tanesi. Ne olursa olsun eğer olumsuz bir duygu da olsa içimizdeki o duyguyu muhatabına iletmemiz lazım. İletmemiz lazım ki en azından dışarı aktaralım o fili ve temsil ettiği duyguları. Bundan sonraki şeyde baktığımız zaman anksiyetenin yavaş yavaş yani o kaygının yavaş yavaş azaldığını göreceğiz. Peki sonra tekrar kaygı yaşamayacak mıyız? Yaşayacağız ama kaygının şöyle bir avantajı var bu durumda. Kaygı aslında bizim alarmımız. Eğer kendimizi kaygılı hissediyoruz, kötü hissediyorsak evet orada alarm çalmaya başlıyor. Hayatında bir problem var ve kontrol et. Tekrar aynı yöntemle, aynı sıralamayla o problemi keşfedip duygularımızı ifade edebiliriz. Gizli kalmış duygularla söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Peki sen bu konuda neler yaşıyorsun, neler düşünüyorsun? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsin. Bu videoyu beğenmeyi ve Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.